Merhaba sevgili aslanlar. Temmuz ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor. Şimdi biraz farklı bir ay olacak. Bu ayın neden farklı olduğunu da anlatayım. Ayın birinde zaten başlıyor şey olay. Şimdi hay Allah ya bir türlü bir düzeni sağlayamadım. Şeyi de bulamadım, çubuğu da bulamadım. Neyse, okey. Şimdi bakın şurada bir 29 derecede bir Neptün var. Neptün 14 yılda bir burç değiştiren, Türkiye için de çok önemli olan, çünkü bizim haritamızın tepesi balık ve 14 yıldır da, daha doğrusu 12 yıldır, 12,5 yıldır falan orada, yani 2012'den itibaren Neptün bizim haritanın tepesindeydi. Ee, 14 yıllık döngülerde de burç değiştiriyor. Tabii doğal olarak da sizin de 12 yıldır yaklaşık sizin maddi konularınızı anlatan alandan geçti. Balık burcundan geçti. Şimdi sizi bu çok iyi etkilemez sevgili aslanlar. Neden çok iyi etkilemez? Burada Venüs, Neptün, özür dilerim, balık burcunda sizi zorlayan bir enerji anlamına geliyor. Siz demek ki 12 yıldır para konularıyla, başkalarının size verdiği değerle sınanmışsınız. Burada bazı hayal kırıklıklarınız olmuş. Hatta son 2 senedir daha da çok olmuş bu konular, daha da artmış. Şimdi Neptün sizin dost burcunuz olan Koç'a girmek üzere. Çok yaklaşmış. 29.55, 29 derece 55 dakika. Ve 2025'te Koç'a girecek, tekrar geri çıkacak, tekrar girecek. Yani geri gitmek gelmek enerjisi yavaşlıyor, hızı yavaşlıyor demek. Geri gitmiyor da gezegen. Sonra da 2026'da bir daha dönmemek üzere Balık burcundan çıkıp Koç burcuna girecek. Bu zaten balıkların uzun süredir süren bu hayallerini gerçekleştirme durumunu bitirecek. Sizinse çok özel bir alanınıza, çok güzel bir alanınıza geliyor. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım size. Oradan takip edebilirsiniz. Neptün çok yaklaştığı için bu ay o olayların, olacak olan olayların fragmanı, yani böyle bir ön gösterim. Allah Allah, ben böyle değildi de şöyleydi de böyleydi de böyle, özellikle ayın başında bu sizi çok böyle şey yapabilir. Orayı gözlemleyin. Neptün çok böyle enerjisini gösteren bir gezegen değil aslında. Ama siz böyle bir takip edin bakalım hayatınıza neler geliyor. İşte yurt dışı konularını getirir, eğitim öğretimde farklılaşmayı getirir, pek çok değişimi getirebilir. Ve ayın birinde zaten Neptün'de Merkür'le güzel bir açıda. Burada kendi duygu ve düşüncelerinizi böyle ifade edebileceğiniz, başkalarına duyurabileceğiniz, yumuşaklıkla duyurabileceğiniz bir alana geliyor. Niye yumuşaklıkla diyorum? Siz bazen konuşmalarınızda ve iletişiminizde sert olabiliyorsunuz. E, tabii ki normalde çok sert değilsinizdir de ben Aslan'ı hep böyle Hulusi Kentmen'in eskiden şeyi vardı. E, hem kuralları çok seven ama aynı zamanda babacan bir fabrikatör, rahmetlinin rolü vardı. Onun gibi düşünürüm şeyde. Yani bazı tatlı sert diyelim biz, evet. Ama o sert kısmını serttir yani. Kükrüyorsunuz ya. Şimdi Neptün Merkür'le bu olanağı getiriyor. Merkür de zaten sonrasında hemen ayın 3'ünde sizin burcunuza giriyor. Şimdi bir gezegen kendi burcunuza geldiğinde sizi destekler. O sizdeki iletişimi anlattığı için Merkür iletişimi anlatır. Bir, iki, burası sizin fiziksel görüntünüzü de ilgilendiriyor. Dolayısıyla dışarıya daha kendinizi dolu hissettire gösterebilirsiniz. Dışarıya enerjinizi daha iyi anlatabilirsiniz.
Kendinizde bazı farklılıklar yaratmak istiyorsanız sevgili aslanlar, onlar için çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin için e, önemli diyebilirim. Merkür burada sizin iletişim tarafının da sizi çok kuvvetlendirecek. Bir de Plüto'yla da karşı karşıya geliyor zaten Kova burcundaki Plüto'yla da. Sözleriniz karşı tarafta etki yaratabilecek. Belki de güçlü insanlara kendinizi ifade etme durumunda kalacaksınız ve buradan da eliniz güçlü çıkacaksınız diye düşünebiliriz. Sonra sevgili aslanlar, ayın beşinde, şu kendim arada kayboluyorum, evet. Ayın beşinde bir yeni ay var. Aslında bu altısı gibi de düşünebiliriz bunu yani. 14 derece Yengeç burcunda olan bir yeni ay. Şimdi sizin için bu yeni ay böyle şey değil. Yani diğer burçlarda bu yeni ay böyle çok büyük kapılar açacak da işte yeniler falan anlattım şey, ama ay ile güneş sizin arkada kalan, yani siz aslan olduğunuz için yengeç sizin arkanızdaki burç oluyor. Dolayısıyla burada gölge bir yerde. Ay burada Güneş'le birleşirken Sirius dediğimiz bir sabit yıldızla da birleşecek. Güneş normalde hep birleşir de yılda bir defa Sirius'la birleşir. Ama burada Sirius üzerinde Ay da gelecek, yeni ay olacak. Yani bu yeni kapı açılması olayıdır. Ama sanki sizde bu yeni kapı açılması olayı daha içsel yaşayacağınız bir şey. Geçmişteki belki bazı olayları bitirmek ve yeni başlangıçlar yapma kararı almanız. Burada biraz dediğim gibi daha içte, daha zihin, bilinç altında yaşayacağınız bir şey. Çok fazla sizde fizik alemde şey yapmayabilir, vuku bulmayabilir, onu söyleyeyim şeyde. Yengeç olduğu için balığın elinde hep böyle arkada, biraz sanki böyle ebeveynleri de ilgilendiren, kadınları da ilgilendiren bir konu bu belki de. Ee, Bir devir kapanıyor, bir devir başlıyor. Yani aslında bir yenilik ama sizin kafanızda bu. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli. Şimdi aynı zamanda Mars da Satürn'le bir açı içerisinde, güzel bir açı içerisinde. Şimdi Mars da sizin şu anda önemli bir alanınızda, kariyerinizde, sosyal statünüzü anlatan alanda sizi böyle güçlü hale getirdi aslında. Ve Satürn'den aldığı destek de bunun maddi yansımalarını da görebilirsiniz. Yani veya bir emlak, bir toprak, aileyle ilgili bir konuda e, bir gelişme olabilir. E, Sağlam, yani enerjinizi odaklayıp ya gideyim artık şu işi çözeyim, şu tarlayı satayım gibi. Yani bir miras kalmış, yıllardır bekliyor orada falan. Anlatabiliyor muyum Allah'ım? Ondan sonra sana geliyorum. Mars'la Satürn bunu gösterebilir. Şimdi Uranüs de Venüs de ayın dokuzunda güzel bir açıda. Şimdi Uranüs de sizin 10. evinizden gidiyor. Yaklaşık 2008'den beri. Bu sizin kariyerinizi çok dalgalı deniz haline getirmiş ve bu dönemde de e, yani %100 eminim artık işle ilgili e, sıkıntılı bir süreç yaşamış olabilirsiniz 2018'den itibaren. Şimdi dolayısıyla zaten 2008'de de Plüto 6. evinizden gitti. Bu süreçler sizin için gerçekten kariyerinizde çok zorlu olmuş. Ama şimdi 9'unda Mars'ta Venüs çok güzel bir açı yaptığı için, bakın Venüs de şurada yengeçte gene. E, Dolayısıyla buradan Uranüs'ün Venüs'le olan açısı böyle sizin iş hayatınızda daha keyifli olacağınızı, bazı şeyleri keyifli bir şekilde çözebileceğinizi, belki de geçmişten kalan böyle birileriyle
Yani geçmiş iş yerindeki birileriyle güzel bir iletişiminizin kurulacağını ve sizin için bunun faydalı olacağını düşünebiliriz. Ayın 12'sinde ise sevgili aslanlar Venüs Aslan'a geçiyor. Ya bu Venüs Aslan'dayı çok severim ben. Benim Venüs'üm Aslan'da böyle takılı tukulu renkli falan parlak böyle ne varsa giyiyoruz. İşte Venüs bir insanın prezentasyonunda nasıl giyindiği modasını anlatır aslında. Tabii Venüs Aslan'a geçtiği andan itibaren etrafınıza ışık saçacaksınız inşallah. Ne zaman geçiyor dedik biz? Ayın 12'sinde geçiyor. Parlayacaksınız. Kendinizi ortaya koyacaksınız. Bu hem iş hayatınızda hem sosyal hayatınızda olacak bir şey. O ben varımı artık konuşacaksınız. Çünkü geçen ay çok güzel şeyler olmuş olabilir ama biraz Venüs geride kaldığı için böyle çok çalışmış, kendinizi çok gösterememiş olabilirsiniz sevgili aslanlar. Sonra ayın 13'ünde Venüs Plüto var. Pardon. Ayın 16'sına gelelim. Şimdi ayın 13'ünü bırakalım. Ayın 16'sına gelelim. Neden 16'sına gelelim? Şimdi 16'sı biraz bu ayın zor günü. Yani 2 gün öncesini de söyleyelim. 2 gün sonrasını da söyleyelim. Hatta ayın 21'inde de bir dolunay var. Ayın 14'ü ile 23'ü arası biraz gerçekten dikkat etmeniz gereken bir şey. Şimdi neden ayın 16'sında sevgili aslanlar hem Mars hem Uranüs haritanızın tepesinde bir aradalar. Şimdi çok tehlikeli. Onu net söyleyeyim size. Bu özellikle sizin gibi kükremeyi seven burçlarda aniden parlayan yüksek bir enerjiyle iş hayatında patronlarla kavga etmekte olabilir, yöneticilerle kavga etmekte olabilir. İşte bir kükreme olayınız var yani. Burada bir öfke ve bunun dışa vurumu, burada bir ani yüksek enerjiyle insanları zorlamanız ve çılgınlıklar yapmazsınız siz zaten de. Burada biraz sakin olmanız lazım. Yani bu ayda sakin olmanız gereken zamanları söyledim size. Tamam mı? Bunlara bakın yani. Buralarda dikkat edin. Burada gidip de işte haydi buraya bir toplantı koyayım demeyin yani. Anlatabiliyor muyum? Burada bir çatışma var çünkü. Burada bir şey var. Neden diyeceksiniz. Sonra ayın 21'inde bir dolunayımız var efendim. Dolunay ay ve güneşin karşı karşıya olması demektir. Ve 29 derecede Oğlak Burcu 29 derecesi çok zor bir pozisyon. Ve ay da o sırada Plüto'ya çok yakın olduğu için, ay da Plüto'ya çok yakın olduğu için bu dolunayda İş hayatınızı anlatan alanda, sağlığınızı anlatan alanda bakın. Hemen arkasından Mars Uranüs'ten sonra bu dolunayla karşılaşıyoruz ve e, biraz bir sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyeyim. İki, iş hayatında biraz sakin gitmeniz gerekiyor. Bir karar, bir tamamlanma, bir şey bırakmanız gerekiyor. Şimdi tabii herkes için bırakmak çok zor. Hangi burç olursa olsun. Yani sizin o kendi ormanınızı belki de terk etmeniz gerekiyor. Ama bunu yapmak çok zor geliyor tabii. Ama hemen ertesi gün Ay Plüto'yla kavuşuyor. Çok güçlü bir duygular ve burada iş ortağı olan aslanlar için bu önemli. Ee, Belki de iş ortağının vereceği bir kararla bunlar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Veya işte evli aslanların evlilik konuları zaten çok değişime açık. Onu söyleyeyim size. Burada bir evliliği yeniden yapılandırma, Plüton'un 7. ev geçişini bunu anlattım. Videom var. Bakın lütfen. Önemli Hades'in ayak sesleri diye. Plüto burada sizin evlilik hayatınızı tamamen değiştirecek. Bekarlar evlenir, evliler de boşanır diyeceğim. Herkes ben şimdi boşanıyor muyum diyecek. Ya herkes boşanacak demiyoruz tabii. Haritasında bunu vaat eden insanlar varsa evliliğin bir şeklinin değişmesi bile olabilir. Yani illa boşanmak anlamında görmeyin. Evet. Şimdi dolayısıyla bu önemli. Arkasından 22'sinde Venüs Jüpiter'e şahane bir açı yapıyor.
Yani gerçekten eğleniyorsunuz herhalde yani. Parti mi yapıyorsunuz? Nedir yani bu tabii böyle bir zorlu oldu bu süreç. Dediğim gibi Mars, Uranüs sonra arkasından Dolunay sizi böyle bir ayın 14'ünden itibaren böyle bir tokat 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 bir taraftan vuruyor bir taraftan da seviyor. Bak daha güzel olacak diyor. Ama 22'sinde Venüs ve Jüpiter ya tamam oldu ya işte oldu hadi kutlayalım. Çünkü Jüpiter çok güzel bir yerde. Mayıs'ın sonunda girdi yani Haziran başı itibariyle sizi ön plana çıkartıyor, sizi toplum içinde güzel bir noktaya getiriyor sevgili aslanlar. Evet sonra sevgili aslanlar ayın 23'ünde de 22'si de yine Mars'ın bir ikizlere geçişi var ama geçer geçmez de zaten Mars ikizlere geçer geçmez de Plüto ile çok güzel bir üçgen yapıyor. Yani her neye hönkürdüyseniz, her ne yaptıysanız o ayın 14-16'sında bu bir sakinleşiyor. Biraz çevrenizle ilgilenmeye belki bir barış, bir tamam okey bunu böyle yaptık ama hadi gel buraları düzeltelim dediğiniz bir durum. Bunun içerisinde yöneticileriniz de olabilir, eş de olabilir, iş ortağınızda olabilir. Sonra zaten ayın 23'ü Mars, Plüto ve Neptün böyle birbirlerine ne kadar uzak olsalar da destekleyen bir açı yaptıkları için oh o diyorsunuz hiç merak etmeyin. Sonra son olarak ayın 26'sında sevgili aslanlar Merkür Başak Burcu'na hareket edecek ve sizin burcunuza geçmişti biliyorsunuz. Başak'a geçecek. Bu arada tabii unuttuğum ayın 22'sinde Güneş de Aslan'a giriyor. Şimdi Güneş Aslan'a girince zaten benim deme, o enerjinizi ortaya koyma yani diyorum ya o bir ara var. Orayı bir atlatırsanız sonra ayın sonunda gene rahat ediyorsunuz. Ve ayın sonunda Merkür de Başak'a girdiğinde artık konunuz biraz daha ben para, kendi değerim, parayı nasıl harcamalıyım gibi konular gündeme geliyor. Yani o yaşadığınız krizi atlatıp devam ediyorsunuz ve bu böyle farklı orijinal hiç hesaplamadığınız size dediğim gibi 2026'nın fragmanını ve sonrasının fragmanını gösteren bir ay olacak sevgili aslanlar. Yolunuz açık ve keyifli olsun sevgili